Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. İnanın pastanedekilere taş çıkartacak muhteşem bir lezzet oldu. İçerisi kat kat kabaran, üzeri pul pul dağılan pastane poğaçalarını açmaları aratmayan harika bir lezzet. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı ılık sütümü ve suyumu alıyorum. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı toz şeker ve bir paket instant mayam ilave ediyorum. Maya eriyene kadar güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerimin üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir adet yumurta akı ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Yumurtam çift sarılı çıktı. Bu da bilginize. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip tekrardan şöyle bir karıştırıyorum ve karıştırmış olduğum sıvı malzemelerimin üzerine unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Bu tarifimde ben 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Öncelikle böyle bir spatula ile karıştırıyorum. Hamurum koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp kalan unumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Güzelce yoğurmuş olduğum hamurumun üzerine çay bardağının dibinde kalan sıvı yağımdan gezdiriyorum ve üzerini kapatıp yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, yarım saatin sonunda hamurum mayalandı. 2 katı büyüklüğüne çıktı. Mayalanmış olan hamurumu şöyle bir toparlıyorum. İçerisinde maya kokusu kalmaması için. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıp 4 eşit parçaya bölüp 4 adet beze oluşturuyorum. Bezelerimi oluştururken aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar undan yardım alıyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Bu şekilde yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan unlamış olduğum tezgahımda oklava yardımıyla açıyorum. Bezelerimi aşağı yukarı büyük fırın tepsisi boyutuna gelene kadar bu şekilde açmaya devam ediyorum. Evet, 2 adet bezemi aynı şekilde açtım. Açmış olduğum ilk yufkamın üzerine güzelce eritmiş olduğum dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağı ve üzerine karıştırmış olduğum sıvı yağ karışımıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Yağlamış olduğum yufkamın üzerine diğer hamurumu seriyorum. İki yufkamın da eşit olması için bu şekilde altta kalan yufkam biraz küçük geldi gözüme. Tekrardan çekiştirerek ucu ucuna denk gelecek şekilde İki yufkamı üst üste serdim. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan yufkamın üzerine yağlama işlemi yapıyorum. Yağladıktan sonra yufkamı rulo haline getirip 3 parmak kalınlığında olacak şekilde kesip buzdolabına kaldıracağım. Bütün hamularım bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum.
Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken yufkamın tekini hazırladım. Derin dondurucuma kaldırdım. Ve diğer kalmış olan iki bezemi de aynı şekilde açtım. Aralarını yağladım. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi 3 parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum ve onu da aynı şekilde buzluğuma kaldırıyorum. İçerisindeki yağının donması için 15-20 dakika dinlenmeye alıyorum. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Verdiğim ölçülerde yapıldığı zaman ve verdiğim püf noktalarına uyduğunuz zaman gerçekten harika sonuçlar alacak hamur işleri yapabilirsiniz. Ayrıca kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız buna benzer birçok hamur işi, kete, poğaça tarifi var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet, hamurlarımı dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde içerisindeki yağ dondu. Ve rulolarımın alt tarafını bu şekilde kapatıyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi bezeler haline getirdim. Öncelikle elimle böyle bastırıyorum katlarının kaybolmaması için. Sonrasında oklavamla kontrollü bir şekilde görmüş olduğunuz gibi açıyorum ve içerisine hazırlamış olduğum beyaz peynirimi yerleştiriyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip fırın tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem bir tarif oldu. Kahvaltı sofralarını, gün sofralarını, çocuklarımızın beslenme çantalarını süsleyecek muhteşem bir tarif. Pastanelerden alınanlardan kat be kat güzel, gerçekten içerisinde katkı maddesi olmayan, kendi ellerimizle yaptığımız sağlıklı ve de muhteşem bir tarif. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım. Bu şekilde üzerini kapattım ve 15-20 dakika tepsi mayası alması için dinlenmeye bıraktım. Ve tekrardan şöyle bir şekillendirme işlemi yapıyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ile incelttim. İnceltmiş olduğum yumurta sarılarını poğaçalarımla buluşturuyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım, ısınmaya bıraktım. Benim poğaçalarım önceden ısıtmış olduğum fırınımda, 200 derecelik fırınımda 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, bu şekilde yumurta sarılarını sürdüm. Üzerine siz dilerseniz susamla veya çörek otuyla süslemeler de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çatalla çizikler attım. Ve hazırlamış olduğum poğaçamı önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarım fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Görüntüsüyle, tadıyla, lezzetiyle, o buram buram kokusuyla gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Görüyorsunuz, pamuk gibi yumuşacık, bayatladıkça lezzetine lezzet katan muhteşem bir tarif oldu. Evet, şu şekilde poğaçalarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, üzeri nar gibi kızardı. İçerisi de gerçekten açma gibi kat kat oldu arkadaşlar. Evet, siz poğaçalarımı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.